Derste HIV enfeksiyonunu düşündürecek klinik tabloları, hastalıkları ve laboratuvar bulgularını bir sıra düzeyinde açıklayacağız. HIV enfeksiyonunun korunma yollarını, bir virüsü zarflı bir virüs. Zarflı virüslerin özelliği ne? Zarflı virüsler asite, alkole, ısıya en dayanıksız virüslerdir. Bir daha söylüyorum, en dayanıksız virüslerdir. Elinize zarflı bir virüs değdi, birazcık kolonya, birazcık alkolle aldığınız zaman zarflı virüs ölür. Ölmeyen hangisi? Zarfsız virüs. Niye? Zarflı virüsün zarf kısmı lipoproteindir. Lipidli protein bu basit dezenfektanlarla, basit el antiseptikleriyle hemen ortamdan yok olurlar. Dolayısıyla zarflı virüsler daha dayanıksızdır. Bu bir zarflı virüs. Tek iplikli RNA lenf bezinde çoğalma ne zaman olur? 2 gün içinde lenf bezlerinde çoğalır. Hocam 2 gün içinde lenf bezlerinde çoğalıyor da bunun bizim için önemi ne? Şimdi senin eline HIV'li bir hastanın iğnesi battı. Senin profilaksiyi alabilecek zamanın lenf bezlerinde çoğalmaya kadar. Ne demek istiyorsun hocam? 72 saat içinde profilaksiyi aldın. Beni anladın mı? 7 güne kadar veriyor muyuz? Veriyoruz ama ondan sonrası öyle şey değil ama 72 saat içinde verirsek gerçekten efektif, etkin bir profilaksi başlayacağız. Ne anladın? Veya sana virüs en çok cinsel yolla bulaşıyor. En çok bulaşımı bu. Enfekte kana maruz kalmayla bulaşıyor. Örneğin iğne batması, ortak enjektör kullanımı, dövme, öyle yerlerde dövme var ki merdiven altı diye tabir ettiğimiz. O dövmenin boyası tek kullanımlık olmalı. Bakın iğneyi tamam tek kullanımlık da adam böyle macun gibi kocaman bir boyayı almış. Oradan alıyor oradan alıyor oradan. İçinde dövme yaptıran var mı bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Dövme yaptıracaksanız parasını verin çok kaliteli bir yerde ve hijyeni tam olan bir yerde yaptırın. Yani bence de yani o riske hani almaya değer mi bilmiyorum. Çünkü basbayağı ciddi bir travma ve bir bakıyorsunuz hani dövme yaptıran arkadaşların bütün vücudu dövmeli, ne bileyim acaba hepatit C mi var? Acaba hepatit B mi var? Acaba HIV mi var? Bunların üçü içinde dövmede şey var, risk var. Bütün bunları taşıyabilecek, bütün bu riskleri ekarte edebilecek bir yerde yaptırılmalı dövme. Bizim takip ettiğimiz HIV'li hastalar var. Onlar için de çok yüksek miktarda dövme sıklığı yüksek onlarda. Peki diyorum nasıl? Ya her seferinde iğneyi değiştiriyor diyor, biliyorum diyor. Peki boya? Yok, boyada bir değişim olmuyor çoğu zaman. Boya da tek kullanımlık olmalı, orada dikkatli olmalısınız. Arkadaşlar perinatal Afrika'da sünnetsiz erkeklerdeki bulaş sünnetlilere göre çok daha fazla. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Afrika'daki erkeklere ücretsiz sünnet kampanyası başlattı. Niye? Dünya Sağlık Örgütü Müslüman mı? Değil. Ya Yahudi mi? Onlarda da sünnet var. Değil. Peki amaç ne? Sünnet erkeklerin prepüsyum derisini yok ediyor. Prepüsyum derisi sünnetsiz erkekte HIV'in rahatlıkla kalabileceği, bağlanabileceği bir alan. Anladınız mı? O epiteli artık keratinleşmiş HIV için risk olmayan bir epitel haline getiriyorsunuz sünnetle. Bu nedenle sünnet cinsel temasla bulaşan hastalıkların dağılımını engellemek için bilimsel bir gereklilik. Afrika'da 2000 yanlış hatırlamıyorsam 6 yılından sonra Dünya Sağlık Örgütü ücretsiz sünnet kampanyaları başlattı ki HIV yayılımını durdurmak için. HIV bulaşmayan durumlar, yara kesi olmadan virüs normal dereyi geçemez. Yani bir yara var ama kesi yok. Kesi olmadan virüs normal dereyi geçemiyor. Dokunmak, HIV'li birisiyle tokalaşmak, sosyal bir şekilde sarılmak, yanak yanağa öpüşmek, ortak giysi, ortak tabak kullanımı asla bulaştırmaz. Gözyaşı, idrar, dışkı, tükrük, kan olmadan tükrük teması bulaştırmaz.
Aynı havuza, aynı hamama girmek bulaştırmaz. Hava yolu bulaştırmaz. Sinekler bulaştırmaz. Ortak tuvalet kullanımı ile HIV bulaşmaz. Peki burada en çok insanlardan korkulan, ben HIV'nin girdiği tuvalete girmem. Bilgisizliğinden girmiyorsun. Yani girmiyorsan bilgisizliğinden girmiyorsun. Tükürükle bile bulaşmıyor. İdrarla, dışkıyla, gözyaşıyla bulaşmıyor arkadaşlar.